33 yıl esnaflık yaptım. İnsanlarla uğraşmak o kadar zor ki. Anlayamıyorsun bir türlü. Bir de işler bozulmaya başladı. Stresini yaşadım, kalp krizi geçirdim. Stresten bayağı yani bıktım artık. Çekilmiyordu. Bir de romatizma olduğumu öğrendim. Bir anda benim dudak çevrem kırıştı. Bilmiyordum. Doktora gittim. Sjogren diye bir romatizma türü olduğunu, bunda organları yok ettiğini söyledi. Ciğerime, kalp kapakçıklarıma vurduğunu. Çözüm bulamadık, düzelemezsin dediler. Mümkün değil, düzelemezsin dediler ama biz durdururuz hastalığını dediler. Bitkisel şeyler kullandım. Bayağı da iyi geldi bana. Gittim, doktorlar inanamadı. Dediler ki yok, senin tahlilin temiz çıkamaz, mümkün değil dediler. Bir daha yapalım dediler. Bir daha tahlil yaptılar. Yine benim tahlillerim temiz çıktı. Ne yapıyorsun, ne uyguluyorsun dediler. İstanbul'da eş dost geçerken burası dinlenme istasyonuydu. Altınoğlu'ya, Küçükkuyu'ya işte ne bileyim ben illaki o tarafa geçenlerden illaki gelirlerdi buraya. Otururlardı, bir çayımızı bir kahvemizi içerlerdi. Dinlenirlerdi. Çıkar giderlerdi. Yani geçen sene sağ olsun eş dost bizi yalnız bırakmadı. Merhaba dostlar, ben Deniz Sarı, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Akköy'e geldik. Yaklaşık bir yıl önce İstanbul'dan bu köye taşınan ve bir dönümlük bir yer satın aldıktan sonra buraya prefabrik bir yapı inşa etmişler. Prefabrik evin yapılış sürecini anlatacaklar bize. Hem de bir yıllık köydeki deneyimini bizlerle paylaşacaklar arkadaşlar. Hazırsanız yayınımız başlıyor. Merhabalar. Merhaba Deniz Bey, merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler. Şimdi Çanakkale, Ezine, Akköy'deyiz. Evet. Ezine'ye 3,5 kilometre uzaklıkta güzel bir köye yerleşmişsiniz. Kaç yıl oldu? Daha bir yıl dolmadı. Daha yeni sayılırız. Yeni sayılırsınız değil mi? Birkaç gün kaldı. Tam bir yıl oldu. Şimdi tabii detaylarına geçeceğiz ama öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Benim adım Cevahir. İstanbul'da büyüdüm. Ama artık yapamıyordum. Çalıştım orada. İnsanlarla uğraşmak çok zor. Bıktım artık. Bir de esnaftım. İnsanlarla uğraşıyorsun. Stresi çok. Çıktık, buraya geldik. Ciğerlerimde de rahatsızdım. Bir yerlere gitmemiz gerekiyordu. Buraya geldim. Burada düzeldim. İlaçlarımı bile şimdi eskisi gibi içmiyorum. Doktora gittim. Kontrole gittiğim zaman doktor süpersin falan diyor. Hoşuma da gidiyor. Burası çok güzel, bize yaradı. İnsanları çok güzel, sevecen, candan. Toplanıyorlar, geliyorlar, bizi içine aldılar. Evet. Seviyoruz burayı. İstanbul gibi değil, burası çok farklı bir yer. Siz de tanıyalım abi. Ben Metin Türkdoğan. Sivas doğumluyum. İstanbul'dan geldim buraya. Çok yer baktık. Şimdi tesadüfen nasip mi, kısmet mi diyelim artık. Bir arkadaşın vesilesiyle geldik, burayı gördük, beğendik. Eşimin dediği gibi, eşim de rahatsız romatizmadan, ciğerlerinde. Ona da çok iyi geldi. Zaten böyle bir yer bakıyorduk. İyiyiz yani. Mutlusunuz. Çok mutluyuz. Huzurlusunuz. Önemli olan o. Zaten evet. Önemli olan huzur. Köyü arkadaşınızın vasıtasıyla bulduğunuzu söylediniz. Evet. Daha önce böyle hani şu bölgeye taşınırız diye bir plan yapmış mıydınız? Biz yoksa? İstanbul Çatalca tarafına bakıyorduk. Kırklareli tarafına bakıyorduk. Çok dolaştık oralarda ama işte kimini beğenmedik, kimi bize çok geldi. Ve işte dediğim gibi nasip bizi çekti, aldı, buraya getirdi. Ya da iyi ki de getirmiş buraya. 3 yıl dolaştık, 3 yıl gezdik. Burayı bulabilmek için. İlk burayı gördüğümüz anda tamam bura dedik. Bizi götürüp gezdirdiler, baktılar. Oğlum da vardı yanımızda. Üçümüz de bir anda bura olsun, bura çok güzel dedik. Bura kalsın cepte dedik. Dolaştık, baktık.
Dedik ki hiç bizi boşuna dolaştırmayın. Birkaç saat bizi gezdirdiler, baktırdılar başka köylere. Bayramiç'e gittik o zaman. Bayramiç'e gittik, dolaştık. Bayağı bir köy dolaştık. Sonra dedik ki hiç bizi gezdirmeyin. Biz ilk baktığımız yere gidelim. Biz orayı çok sevdik dedik. Gerçekten de buraya geldik. Çok sevdik. Çok da güzel oldu. İlk gördüğün yere alırmış insan ya son gördüğü yere, öyle bir şey diyorlar ama, Ama çok psikolojik güzel oldu. midir bilmiyorum. Ya psikolojikten ziyade şimdi Deniz Bey şöyle bir şey var. Bizim yaşlarda yani emekli olmuş belli yaşa gelen insanlar kalabalıkta usanır, bıkar. Eğer olanağı varsa bir an önce çıkmaya çalışır. Bir köye veyahut da şehrin bir kenarına gitmek ister, ufak şehirlerin. Biz de aynen o düşüncede 2-3 sene bayağı yer aradık, bulamadık. Burası nasip oldu. Buraya geldik. Dediğim gibi iyi ki de gelmişiz. Yerimiz çok iyi. Çocuklarım beğeniyor burası. Torunlarım geliyor burada, oynuyor, hopluyor, zıplıyor. Zaten o her şeye değiyor. Çok Her iyi. şeye bedeldir. Yeriniz gerçekten çok güzel. Evet. Kaç metrekareydi burası? 1100 metrekare. İçinde bir 118 ev metrekare bir prefabrik yaptık. Burada işte kendime bazen iş çıkarıyorum. Kömürlük yaptım, kümes yaptım. Yani böyle ufak tefek işleri kendim yapıyorum. biraz sonra zaten gezeceğiz onları da. Evet. Hepsini neler yapıyorsunuz, neler ediyorsunuz diye. Biraz da şeyi sorabilir miyim? Mesela daha önce İstanbul'da ne işle uğraşıyordunuz? Böyle bir kararı almanızda neler etkili oldu? Mesela Cevahir abla şeyden bahsetti, işte sağlık sorunundan bahsetti. Evet, zaten Başlıca nedenler nelerdi? Önceden ne iş yapıyordunuz? Biraz Ben bahsedin. esnaftım. 33 yıl esnaflık yaptım. İnsanlarla uğraşmak o kadar zor ki. Hı hı. Anlayamıyorsun bir türlü. Bir de işler bozulmaya başladı. Stresini yaşadım. Kalp krizi geçirdim. Stresten bayağı yani bıktım artık. Çekilmiyordu. Bir de romatizma olduğumu öğrendim. Bir anda benim dudak çevrem kırıştı. Bilmiyordum. Doktora gittim. Sjogren diye bir romatizma türü olduğunu, bunda organları yok ettiğini söyledi. Ciğerime, kalp kapakçıklarıma vurduğunu. Çözüm bulamadık, düzelemezsin dediler. Mümkün değil, düzelemezsin dediler ama biz durdururuz hastalığını dediler. Bitkisel şeyler kullandım. Bayağı da iyi geldi bana. Gittim, doktorlar inanamadı. Dediler ki yok, senin tahlilin temiz çıkamaz, mümkün değil dediler. Bir daha yapalım dediler. Bir daha tahlil yaptılar. Yine benim tahlillerim temiz çıktı. Ne yapıyorsun, ne uyguluyorsun dediler. Ben Sivas'a gittim. Sivas'ın dağlarında kekik topladım. Burada yine aynı şekilde bitkilerle çok meraklıyım ben. Nasıl yapıyorsan doktor dedi, öyle devam et dedi. Bize de söyle dedi ama söylemedim. Niye söylemedim? Bana yarar, başkasına yaramayabilir. Evet. O yüzden burada da gidiyorum tedavilerime. Gayet iyisin, süpersin, oksijenin süper diyorlar. Eşimle beraber gidiyoruz. Kendimiz bile inanamıyoruz. Gerçekten sağlığım için bura çok iyi oldu. Çocuklarım için çok iyi oldu. Çocuklarım sıkıldığı zaman ekonomik sıkıntılar var. En azından buraya geliyorlar. Hem köy hayatını hem denize gidebiliyorlar, gezebiliyorlar. Onların eğlenmesi de benim çok hoşuma gidiyor. Yani her şekilde eşimle ben de çok mutluyuz. Ne güzel. Burası size şifa olmuş. Evet aynen En öyle. önemli Burası, şey de o zaten. ben işçilikten emekliyim. 3 tane çocuğum, 2 kızım, bir oğlum var. Üçünü de ev verdim. Zaten aile arasında konuşuyorduk. Yani bizde bir söz var. Çoluk çocuğu omuzundan attığında kendine ayıracaksın zamanı. Biz de aynı öyle yaptık. Pek de öyle olmadı ama biraz. En son oğlanın düğününü yaptım. Ben torun bakmam diye konuşuyordum ama bir torunum oldu. Allah herkesin çocuklarını herkese bağışlasın. 3 sene torun baktım eşimle beraber. Ondan sonra torunu kreşe verdikten sonra çıktık geldik buraya. Dediğim gibi iyi ki de gelmişiz. Belki gençler bizi anlamaz ama bizim yaştaki emekliler, dedeler, nineler bizi anlar. Hele böylesi bir yerde şimdi torunlar gelip burada koştukları zaman sen başka bir haz duyuyorsun. Başka bir mutlu oluyorsun. Allah herkese nasip etsin diyorum. Amin. Böyle çıkıyorsun, ormana gidiyorsun. Aşağıda çık, ormanın içine git. Çok güzel gerçekten burası. Peki yani köye yerleştiniz. Geçen sene evinizi yaptınız. Kendiniz mi yaptınız? Yaptırdınız mı? Biraz o süreci anlatabilir misiniz? Müteahhite verdik. Hı hı. Geçen işte 2023'ün 12. ayında biz burayı aldık.
eşimle tapu almaya geldiğimizde tapu müdürlüğünde sistem yoktu. İşlem yapamıyorlardı. O arada burayı aldım, emlakçı. Dedi ki ya Metin abi dedi, benim dedi Ayvacık'ta bir arkadaşım var dedi. İşte prefabrik işi yapıyor dedi. Bu boşlukta gidelim görüşelim dedi. Çıktık Ayvacık'a gittik, adamla görüştük. 2 gün sonra bizi aradı, bir fiyat verdi bize. Geldik, sözleşmemizi yaptık. Her şey adama ait. Proje her şey. Yani her şey adama aitti. Geldik. Hiç gelmemiştik buraya. Yani Misafirler geldi herhalde. Müteahhit gerçekten iyi çalıştı. Memnunum da. Allah razı olsun. 4. ayın 19'unda biz buraya taşındık. Kaç artı kaçtı abi şu 2 anda? artı 1. Hı. Hatta bize dedi ki biz burayı dedi 3 artı 1 yapalım dedi. Ben de dedim ki ya küçük olur. Şimdi 3 artı 1 oldu ama. 100 metrekare ev, verandayla beraber 118 metrekare. Şimdi verandayı da kapattım, gördünüz, balkonu da kapattım. Bayağı da büyük. Yazın biz çoluk çocuk geliyor, bayağı kalabalık oluyoruz, yoğun oluyoruz. Yani 3 tane, 6 tane geliyor. İşte gelin, damat, çocuklar, torunlar falan. Bayağı yoğun oluyoruz. Onun için balkonu da kapattım. Şimdi evim gayet iyi. Şimdi köye gelirken ilk başka bir köye gidiyorsun. Memleketine taşınmıyorsun. Farklı bir yerde bir yer tercih etmişsiniz. Ezine'nin bir köyünde. Hani gelirken insanlar şöyle merak ediyor. Acaba gidersek insanlar, yerel insanlar bizi kabul eder mi? Ön yargısı olur mu bize karşı? Yani gelirken siz buradaki insanlar sizi nasıl karşıladı? Biraz onu anlatabilir misiniz? Vallahi biz buraya geldiğimizde tabii ki aklımızda onlar vardı, o düşünceler. Ama buraya geldiğimiz zaman insanlar bizi hemen kucakladı. Biz de insanlara karşı ılımlı olduğumuz için bizi sevdiler. Hatta akşam köylü kadınlar hepsi toplanmıştı. 10 kişi geldiler bana. Cevahir abla sana geleceğiz oturmaya dediler. Saat 11'e kadar oturdular, eğlendiler, çıktı gittiler. Yani öyle geliyorlar, gidiyorlar. İlişkileriniz var yani. Tabii geliş gidişlerimiz var. Öyle muhabbetimiz var. Elimizde geldi mi biz yardımcı oluyoruz. Onlar bize yardımcı oluyor. Yani buradaki komşuluklar İstanbul'daki komşuluklar gibi değil. Çok daha güzel. Bilseydim ki fırsatım olsaydı belki daha önce gelir buraya yerleşirdim. Değil mi? O sizde de oldu mu öyle? Hani daha önce keşke gelseydik dediniz. Evet. Dedim. O Diyoruz. bende de oldu. Ben de mesela gelirken dedim ya keşke 10 yıl erken gelseymişiz. Evet, ya. aynısını biz de dedik. Evet. Ya işte şartlar, Keşke biraz olanaklar. gençken gelseydik ama o zaman da işte çocukların okuyor, çalışıyorsun, imkanın olmuyor. Daha benim gençsiniz imkanım. ama. Yaşlandık artık. Yaşlandık. Gerçekten Allah böyle bir yeri bizim yaştaki insanlara nasip etsin diyorum. Amin inşallah. İsteyen herkesin olsun. Evet tabii ki. Böyle bahçeyi gezelim, evi biraz gezelim. Ben orada kafama takılan bir şey olursa söylerim size. Burayı belledik. Halen bitmemiş, biraz daha bellenecek. Buraya sebze dikeceğim. Bir de sulama sistemi yapalım. Damlama sistemi yapacağız buraya. Damlama sistemi. Damlama evet. sistemi yapacağız. Zaten zeytin ağaçlarını fidanlarını gördünüz. Buraya zeytin fidanı diktik. Evet. 12 tane zeytin fidanı diktik. Herhalde 3-4 seneye kadar meyvasını alırız. Köyde insanların geçim kaynağının zeytin olduğunu söylemiştin ya abi. Evet. Ondan biraz bahsedebilirsin. Burada neler yetişiyor mesela? Burada kavun. Burada köyümüzün geçim kaynağı hayvancılık ve zeytin. Yani 1. derece zeytindir zaten. Ondan sonrası hayvancılık gelir. Hayvancılık, sebze de var. Burası komple zeytin, görüyorsunuz. Etrafımız hep zeytin ağacıdır. Zeytin Yani her evin illaki böyle 30-40 dönüm zeytin bahçesi vardır. Senede nereden bakarsanız bakın 3-4 ton zeytinyağı satarlar. Gerçi bu sene pek para etmedi. Bu sene ucuzdu. Cevahir abla sen de sever misin böyle bahçeyle uğraşmayı? Ben de severim de en çok eşim uğraşır. Ya şimdi biz buraya gelmeden bahçe nedir, nasıl düzenlenir, nasıl işlenir bilmiyorduk. Açıyoruz interneti, mesela bir şey ekeceğiz, bilmiyoruz. Açıyoruz interneti, videoları izliyoruz, ona göre ekiyoruz. Daha önce köy deneyiminiz yok mu? Yok. Yok. Doğma büyüme İstanbullu muydunuz? Evet. Ben doğma büyüme İstanbulluyum. Ben de 15-16 yaşında İstanbul'a gittim. Çocuktum daha. Ondan sonra zaten köyle ilişkiyi kestik.
Hep İstanbul'da betonların içinde şey yaptık, yaşadık. Artık esin. Böylesi bir yere geldiğin zaman da gerçekten insan huzurlu oluyor. Bir haz duyuyorsun. İstanbul bizim çocukluğumuzda çok güzeldi. Daha sonra doldu. Bahçeli evlerde oturuyorduk. Bahçemiz vardı, meyve ağaçlarımız vardı. Ama İstanbul büyüdükçe beton yığınına döndü. Komşulukta komşuluk ilişkileri kalmadı, insanlık kalmadı. Eskide biri çıkmadığı zaman birkaç saat ya da bir gün bile beklemiyorlardı. Hemen gidin bakın, sorun orada, bakayım hasta mı? Bir şey mi oldu? Birbirine yardıma koşarlardı ama şimdi hiç öyle bir şey yok. Nüfus yoğunlaştıkça Böyle bir şey komşuluk yok. ilişkileri bitiyor tabii ki. Yani bu köydeki komşulukla büyük kentlerdeki komşulukların arasında çok büyük fark var. Buradaki komşuluk bizim burada, çocukluğumuzdaki komşuluk evet gibi. yani köydür. Adam gündüz çalışıyor burada. Genelde öyle oluyor. Yılın sadece diyebilirim ki 1 veya 1,5 ayı boş kalıyor. Kadın olsun erkeği olsun fark etmiyor. Sürekli çalışıyorlar. Bahçe işleri, işte zeytin işi, hayvancılık, zaten her evin nereden bakarsan bak 20-30, en düşük yani en düşük 20-30 tane hayvanı vardır. Koyun, keçi, genelde keçi vardır. Büyükbaş da vardır. Büyükbaş herkesin yoktur. Burada bir şey daha vardır Metin. Burada kadın erkek eşittir. Evet. O çok önemli işte. Ay, çok güzel bir şey. Kadın erkek eşittir. Erkek de gider çalışır. Kadın da gider çalışır. O da kazanır, o da kazanır. Eşine destek olur burada. Çok güzel insanlar buradaki insanlar. Sabahleyin traktörüne biniyor. Evin ailesi, kadını, erkeği, çocuğu neyse. Gider akşama kadar zeytin bahçesi varsa zeytin bahçesinde çalışır. Yoksa evde ağrında hayvanlarına bakar. Yani yok kadını çalışsın, erkeği kahveye gitsin. Yok öyle bir şey. Erkek de çalışıyor, kadın da çalışıyor. O çok güzel bir şey. Eşit şekilde. Yani eşitlik dediğimiz budur. Evet, üretimde birlikteler yani. Evet, her Evet. şekilde En güzeli de birlikteler. oldu Birbirine zaten. karşı da çok iyiler. Çok sevecenler, iyi niyetliler. Yani ayrım yok diyelim burada. Hı hı, çok güzel. Peki evi de gezdirebilir misiniz? Tabii Böyle ki, tabii ki, buyurun. Çünkü Evimiz burası, prefabrik. Dış yalıtımını ben yaptım. Şurası da şeydir, kömürlük yaptım. Açma istersen. Yok bir şey olmaz. Kömürlükte şey yapıyoruz, yufka ekmek yapıyoruz. Biraz Bilen varsa tabii. Sacımız budur. Burada malzemelerim var. Dün su tesisatı çektim buraya. Burada Onun için ekmek malzemeleri yapıyorum ben. burada bıraktım. Yufka ekmeği Kömürlük şimdi. biraz karışık. Altını fayans falan yapacağım. Daha işçil bitmemiş. Oraya gideceksin mi? ilk deneyimin miydi bu? Evet, burada işçilik çok pahalı ve işçi bulamıyorsun. Bir gün geliyor, 3 gün geliyor. Hoş geldiniz. Hep aynıdır yani. Yani 100 liraya mal olan şeyi sana 500 liraya mal ederler. Evet. O kadar şeydir. En iyisi kendim ne kadar yapabilmişsem. Burada kümesimiz. Kümesimiz işte. Kaç tane tavuğunuz vardı abi? 10 tane tavuk, bir tane de horozumuz var. Şu anda Daha yumurtlamıyorlar. Daha küçükken aldık. Tavuklarımız. Soba bacamız. Hiç yerinden memnun değilim ama yerini değiştireceğim. Bu sene böyle gitti o. Bura bizim verandamız. Burası açıktı, müteahhit öyle tavsiye etti, öyle yaptık. Deniz Sonradan nüfus kalabalık olduğu için kapattırdım ben. Güzel de oldu. Gelenimiz çok olduğu için. Evet. Buradan da Evin girişi. bura koridorumuz. Burayı koğuş yaptık çocuklara. Torunlar geldiği zaman çocuklar. 2 katlı ranzamız var. Çift kişilik yatağımız var. Tek kişilik yatağımız var. Çocuklar geldi mi komple burası. Yatak odamız, işte banyo, tuvalet. Efendim burası da bizim salon ve mutfak. Salon mutfak aynı. Yaptık. Ferahtır, geniştir.
Isınmayı da sobayla yapıyoruz. Gayet de güzel oluyor. Keyifli oluyor. Patates, yalnız zaman patates atıyoruz fırına. Kestane koyuyoruz. Kestane pişiriyoruz. Çok zevkli oluyor. Yani bir betonarme evi 3 ayda yaparsın. Prefabrik evi 15 günde kondurursun. Tek şeyi odur. Bir de depreme Ama karşı da şey olur. Dediğim gibi yani Tehlikeli işçilik, olmaz. prefabrikte işçilik çok önemlidir. Biri var işçi yapar sana teslim eder. 6 ay içinde açılmalar olur, gevşemeler olur. Bunlar olur prefabrikte ama işçiliği sağlam, kaliteli olduğu zaman hiçbir problem olmaz, hiçbir sorun yaşanmaz. Gelmek isteyen yani şehirde kalabalıkta kurtulmak isteyen varsa gezecek, bakacak. Isınacağı yeri, seveceği yeri alsın. Yok ucuz diye almasın. Kesinlikle. Seveceği ve barınabileceği yeri alsın. Yoksa ileride tamam belki ilk anda çok cazip gelir kendisine. Çok hoşlanır ama daha sonra ya ben niye aldım burada? Çünkü yeri çok önemli. Oranın halkı çok önemli. Bir de yere ısınması çok önemli. Yer çok önemlidir. Isınacaksın, seveceksin orayı bir kere. Ama sevmedikten sonra burayı sana bedava vermişler. Hiçbir kıymeti yoktur. Evet. O açıdan köyümüz güzel. Komşularımız çok çok iyi. Yerimiz de güzel. Sevdik, beğendik. Evet. Mutluyuz burada. Gayet rahatız. Havasıyla, suyuyla. Buranın bir tek kötü tarafı var. Suyu çok kireçli. Suyu aşırı kireçlidir. Peki suyu nasıl alıyoruz içmeye, çaya? Suyu köyün çeşmesinde arıtma var. 5 litrelik şeyi gidiyoruz 1 lira kumbarasına atıyoruz. 5 litreyi dolduruyor. Arıtmadır yani. Oradan orası çok iyi. Ama diğer mesela diğer çamaşır, bulaşık yıkanan su, normal suyu çok kireçlidir. Kullanılmıyor. İstanbul'da eş dost geçerken burası dinlenme istasyonuydu. Altınoğlu'ya, Küçükkuyu'ya işte ne bileyim ben illaki o tarafa geçenlerden illaki gelirlerdi buraya. Otururlardı bir çayımızı bir kahvemizi içerlerdi. Dinlenirlerdi. Çıkar giderlerdi. Yani geçen sene sağ olsun eş dost bizi yalnız bırakmadı. Onun için tabii ki çocuklarımız zaten oğlum ayda bir gelirdi. İstanbul'da çalışıyor. Ayda bir gelirdi. Çocuklar da her bayramda işte ne bileyim 2-3 ayda bir çıkar gelirlerdi beraber. Dediğim gibi burası çok yoğun olurdu bizim yazın burası. Çocuklar bizi asla yalnız bırakmaz. Hele torunlar. Babaanne, dede seni çok özledim. Anneanne. koşar koşar sarılırlar bize. Yani onların o mutluluğu her şeyi değiyor. Her şeyi. Yarı yıl tatilinde İstanbul'a gittik 15 tatilde. Dedik biraz gidelim hem yeni yıla geçirelim hem de torunum 15 gün evde kalıyor. Çocuklar izin almasın dedik. 15 gün bakalım işimiz de yok dedik ama boğuluyorsun. Bak burada bir 10 ay kaldık. Oraya gittiğimizde boğulduk yani. Nasıl bir şey de söylemiyorsun. Çocuklar ısrar ediyor, kızlar ısrar ediyor, oğlum ısrar ediyor, gelin ısrar ediyor. Kal diye, kırılmasın diye sesimizi de çıkarmıyoruz. Çocuk hemen okula başladı, kreşe başladığı gün biz kaçtık. Aynı sabah. Çocuk 7'de çıktı, biz 8'de arabaya bindik. Gerçekten öyle oldu. Anne sizi kovaladık mı diyor çocuklar. Ama artık dedim kusura bakmayın çocuklar bize gücenmeyin. Ya şimdi belli yaştan nefes sonra... alamıyoruz. Burada sizi zorlayan şeyler var mı mesela? Kesinlikle yok. Belli yaştan sonra insan kalabalığa gelemiyor. Kafa dayanamıyor, strese, kalabalığa olmuyor, yapamıyorsun. Yani tamam belki bizim yaşlardaki insanlar İstanbul'da yaşıyor ama bir de gel sen ona sor. Nasıl duruyor? Mecburiyetten duruyor. İmkanı olmadığında. İmkanı yok adamın. Bir yere gidemiyor, bir şey yapamıyor. Mecburen duruyor orada işte. Duruyor ama nasıl duruyor? Ne bileyim ben Allah da yardımcı oldu. Biz de nasip işte geldik.
Beğendik burayı, aldık. Gayet de memnunuz, iyidir. Mesela emekli olmadan gelen gençlere burada bu iş yapılır, şu iş yapılır dediğim bir şey var mı? Emekli olmadan buraya gelmek isteyen gençler kendine güveniyorlarsa burada hiç asla ve asla işsiz kalmazlar. kalmazlar. Sigorta yok. Çünkü zeytine götürecek adam 5 gün gider ona çalışırsın, 10 gün gider ona çalışırsın. Asla ve asla boş kalmazsın. Senenin 11 ayı çalışırsın. Dediğim gibi burada senede 1 veya 1,5 ay işsiz kalır insan. Asla ve asla işsiz kalmaz. Dediğim gibi sadece sigortası olmaz. Çünkü geçici olduğu için 1 ay ona çalışırsın, 15 gün ona çalışırsın. Mesela şu anda işler başladı. Fideleme yapıyor adam. Kadına veriyor 1.000 lira, erkeğe veriyor 1.250 lira. Her gün. Bundan sonra ne oluyor? Ne fidesi? Sebze fidesi. Mesela şimdi çilek ekiyorlar. Sebze fidesini yapıyor şimdi. Ondan sonra o fideleri dikmeye başlıyor. Domates olsun, salata olsun, ne bileyim ben işte sebze dikiyor. Ondan sonra onları toplamaya başlıyor. 9-5 çalışıyorlar. Sabah 9'dan işe geliyorlar, arabasıyla alıyorlar. Akşam saat 5'te de getirip köye bırakıyorlar. Yani işsiz kalmaz burada. İstanbul'da belki işsiz kalırsın. Yani bir de büyük kentlerdeki masraflarla buradaki masraflar çok şeydir. Düşük burada. Makas açık. İstanbul'da günlük 1.000 lira harcıyorsan burada günlük 500 lira harcarsın. Ya sebzeni dikersin, yeri gelir tavuğunu alırsın, yumurtasını yersin. Gidersin hemen koşarsın, bir domatesini alırsın, bir salatanı, bir soğanını, bir yeşilliğini. Bunlara para vermezsin ektikten sonra. Gayet güzel olur. Rahat. Bakın tavuk aldık işte horozumuz. Çok kötü bakıyor. 10 tane tavuk aldık, bir tane horoz. Biraz önce şeyden bahsettin ya Metin abi, dedin tavukları özellikle böcekleri yesinler diye. Evet. Biraz ondan bahsedebilir misin? Geçen sene bizim tavuk yoktu. Karınca. Burası koca bir şey yani. Tarla, arsa. Her türlü böcek vardı. Çocuklar geliyordu, torunlar geliyordu, rahatsız oluyordu. Ne yapalım, ne edelim, en iyisi bir tavuk alalım. 5-10 tane tavuk, koca bir tarlayı böcekten siler, süpürür, temizler. Artık Tavukların hem organik yumurtası faydalı hem de evin etrafında böceklerini Yani- böcekten seçiyor değil mi? Yani- Özellikle keneden. Keneden, Yani- karınca, böcek ne varsa. ya yeni, o tür mesela yılan malanı burada kedi çok. Kedinin de öyle bir faydası Tabii kedi yok, değil mi? çoktur. Kedi yılanı yakalar. Kertenkeleyi yakalar. Sizin var mı kediniz yoksa Ya, köyden mi geliyor? köyden geliyor burada kedisiz gerçi bugün işte görünmediler. 5-10 Ama- tane geliyor. Yani bir mangal yapıyorsun, kokuyu 5 kilometre öteden kediler alır. Bir bakıyorsun etrafın dolmuş. Emeklisiniz. Evet. Emekli olarak İstanbul'da geçinmek mi kolay, köyde geçinmek mi kolay? Köyde geçinmek, emekli olduğun zaman köyde rahat geçinirsin. Ama İstanbul'da 2 kişi de emekli olsan mümkün değil, geçinemez. Burada bir kişinin bile yeter neredeyse, Yetiyor değil mi? evet. Evet, Burada yetiyor. bahçeni ektiğin zaman bir kişinin emekliliği yetiyor sana. 2 kişi rahatça geçinebilir. Ama İstanbul'da ikimiz anca ucum ucuna yetişiyorduk. Evimiz kendimizin olduğu halde yetişemiyorduk. Burada evimize yeri geliyor, hani arttırıyoruz, evimizin eksiklerini de yapabiliyoruz. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Orada geçinemiyorduk. Alışveriş yaptığın zaman çok da dikkatli alışveriş yapıyorsun. Acaba diyorsun hani ipin ucunu kaçırdığım zaman bu ay sıkışacağım mı diye düşünüyorsun yani, ama burada öyle bir şey yok. Ya buranın haftada bir gün pazarı vardır. Gidiyorsun pazarına, ne gerekiyorsa sebze meyve ihtiyacını alıyorsun haftalık. Alıyorsun, markete gidiyorsun, her gün gitmene gerek yok. Zaten ilçeyle bu köyün arası 3,5 kilometre, 5 dakikada gidiyorsun. Markete gidiyorsun, o ihtiyaçlarını da karşılıyorsun. Yani şimdi ben 16.000 küsur maaş alıyorum. Bana bu köyde, Ezgi'nin Akköy'ünde 16.500 lira benim mutfağıma, elektriğime, zaten suya para yok. Telefon faturama yeter. Yeter yani. Ama İstanbul'da olsa mümkün değil. Yani eşim de emekli,
Ben de emekliyim. Anca ve anca geçinebiliriz. Anca ve anca. O açıdan bu tür yerlerde geçinmek Çok rahat. daha rahat, daha kolay. Peki teşekkür ederim. Ben- Benim sormadığım sizin özellikle son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sizden başlayalım Cevahir abla. Vallahi hiç pişman değilim buraya geldiğim için. Önce böyle bocalarım diye düşünüyordum. Çünkü ben İstanbul'da çok fazla çıkmamıştım. Orada büyümüştüm. Bütün sevdiklerim, ailem, arkadaşlarım, çevrem hep oradaydı. Ama buraya geldim. Tabii ki yeri geliyor özlem duyabiliyorsun ama yine de pişman değilim. Huzurluyum. Süper. Ben de iyi ki de gelmişim buraya. Dediğim gibi olanağı olan tüm emekliler Seni böyle abi. böylesi bir yerde yer almalarını tavsiye ederim. Tabii olanağı ve gücüne göre. İmkanı olan. İmkan olanlar gerçekten ya kendi köyüne ya böylesi bir yere gitmelerinden fayda vardır. Artık yani belli yaştan sonra İstanbul'un kalabalığı, İstanbul'un gürültüsü, İstanbul'un yükü Geçim ağır geliyor. sıkıntısı çok Ağır zor. geliyor. Kaldıramıyoruz. Teşekkür ettim. Ben teşekkür Çok ederim. teşekkür Çok ederiz sağ olun Deniz Bey. misafirperverliğiniz Sağ için. olun. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kalın.